İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene karşınızdayım. Güzel bir yayın olacak. Güzel haberler var. Hem Arda Güler cephesinde güzel haberler var. Hem de Euro 2024 nezdinde güzel haberler var. Hiç vakit kaybetmeden ne yapıyoruz? Hemen geçiyoruz bugünün başlıklarına. Bugün neler anlatacağız? İngilizler Arda'yı istedi. Gürcistan maçı sonrası bazı haberler çıktı. Onu anlatacağım. Bir de Arda Güler'le ilgili bir haber daha var. O haberde büyük bir spor yazarı Arda Güler hakkında bir şeyler yazdı. Onları aktaracağım. Önemli kısımlarını. Bir ülke UEFA'ya başvuru. Euro 2024'ten çekilecekler. Enteresan bir gelişme. Bu bizim Türkiye maçına da biraz bağlayacağım bu olayı. Ne kadar önemli olduğunu vurgu yapmak için ve ondan sonra da gündemin en çok konuşulanlarından biri Batshuayi transferi neden yapıldı? Bununla ilgili haber çıktı bugün. Bunu anlatacağım. Bir de Fenerbahçe için bir transfer haberi var. Fenerbahçe'nin yanına İngiltere'den buldu. Fred'in yanına İngiltere'den buldu. Fatih Terim'in de yeni takımı belli oluyor. Fatih Terim'le ilgili gelişme var. Beşiktaş'la ilgili çok önemli bir gelişme yok. O yüzden bugünkü bültenimi almadım. Yani bence Beşiktaşlı arkadaşlar kızmasın, sinirlenmesin ama Samet Aybaba ve Hasan Arat yönetimi beni pek böyle heyecanlandırmıyor açıkçası. O yüzden o cephete Beşiktaş cephesinde böyle iyi gelişmeler, şu anda bir transfer gelişmesi yok. Var, transfer haberleri var ama ben kendimce o haberlerin doğru olduğuna inanmadığım için de bültenime almamayı tercih ettim ve bugünün ilk haberiyle başlıyoruz. Arda Güler'le ilgili İngiliz basınında bir haber çıktı bugün Arda Güler'le ilgili. Milli takım forması altında izlemek için iki İngiliz ekibinin scout ekibi Gürcistan maçına gitmişler ve Arda Güler'i izlemişler. Arda Güler'in performansını takımlarına raporlayıp bildirmişler. Bunlar hangi takımlar? Arsenal ve Liverpool. Bunlar zaten genç yetenek avcısı iki takım. Arda Güler'le ilgili de bir çalışma yapmışlar ve Gürcistan maçındaki raporları sunmuşlar. İngiliz basınında çıkan haberlerde ne diyor? Real Madrid'in kendisini bırakmama kararına rağmen bu dönemde İngiliz futboluna dahil olmasının heyecan verici olacağını belirtirken Arsenal ve Liverpool'un da ihtimali zorlayacakları aktarıldı. İki İngiliz devinin Real Madrid'de yaşanacak forma rekabetinde Arda Güler'in arka planda kalma ihtimaline karşı hazır durumda olacakları ifade edildi. Milli takımımızın Gürcistan'la oynadığı mücadelelerde Güler özellikle sadece Arsenal ve Liverpool'un gözlemcileri yoktu. Bakın Türkiye milli takımını izleyen, Arda için söylemiyorum sadece bunu, diğer futbolcular nezdinde de söylüyorum. Türk milli takımını izleyen kulüpler şunlar: Manchester City, Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Milan. Bu dört kulüp Türk milli takımını izlemeleri için scout ekibi, gözlemci göndermişler Gürcistan maçına ve Arda Güler başta olmak üzere bütün milli yıldızları teker teker izleyip raporlamışlar. Bunun dışında bugün Arda Güler'le ilgili bir haber daha çıktı. O da işte Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile kıyaslama yapıldı. Kim? Dünyaca ünlü bir spor yazarı. Hemen onu anlatacağım. Kimmiş bu? Arda Güler damga vurdu. Haberde detaylar var ama The Athletic için yazılar kaleme alan ünlü futbol yazarı James Horcastle da maçı yorumladı. Maçı yerinden takip ettiğini söyleyen Horcastle, Arda Güler iyi aile çocuğu, gürleyen ayakları ve Ancelotti'nin, Montella'nın ve Türkiye'nin yüreği olarak bir başlık atarak bir yazı kaleme aldı. Bu yazıda hem Türk milli takımı hem de Arda Güler'le ilgili detaylı analizler yapmış, değerlendirmeler yapmış. Çok uzun bir yazı. Direkt bu James Horncastle diye yazarsanız Google'da çıkacaktır. Onu Türkçe'ye çeviren siteler de var. Orada da görebilirsiniz. Uzun bir yazı. Tabii ki ben sadece özellikle şu kısmı almak istedim. Mesut Özil ile kıyaslanma mevzusu. Ne diyor? Horncastle ne demiş? Güler topa zarafeti nedeniyle Mesut Özil ile kıyaslanmakta. Topla yaptığı zarafet nedeniyle diyor. Özil'in emeklerinin çoğunu geçirdiği ağırlık salonunda daha boy göstermedi. Ancak narin figürünün arkasında Özil'in hiçbir zaman sahip olmadığı bir şut gücü var. Bu özelliğini Türkiye'yi öne geçiriyor ve 30 metreden
golünü atıyor diyor. Yani şöyle diyor. Bu konuya siz nasıl katılıyorsunuz? Arda Güler Mesut Özil'e nazaran çok sert şutlar çekebilen bir yapısı var ve bu onun Mesut Özil'in önünde olmasına neden olan bir özellik olarak söylüyor Horncastle. Öyle midir sizce? Ben sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Gerçekten de evet, Mesut Özil'in şöyle uzaktan şutları aklıma geliyor Mesut Özil'in, ama böyle 118 kilometre hızlı şutlar değil de daha çok teknik ve nokta atışlı, böyle falsolu, plaseli vuruşlarla uzaktan goller atıyordu Mesut Özil. Ama böyle bir sert şutla çektiği açıkçası ilk anda aklıma gelmedi. Muhakkak ki vardır. Muhakkak ki bir noktada gelişine bir şutla çektiği bir şut vardır, gol olmuştur. Ama genel olarak Mesut Özil'in yapısında bu yok. Doğru söylüyor. Ve Arda Güler'in yapısında da bu var. Yani Arda Güler çok sert şutlar çekerek, çok hızlı şutlar çekerek de sonuca giden bir futbolcu. O nedenle de Özil'in bir tık önünde olduğunu söylüyor ki zaten Arda Güler'in yaşı kaç? Mesut Özil'in bu noktalara geldiğinde yaşı kaçtı? Arada da çok fazla fark var. Bir yorumlara bakalım. Yere çöp atan elleriniz kırılsın. Hoş geldin. İsmail Şep hoş geldin. Arda Real'de oynamayacak herhalde. Gitsin bence. Yok, oynayacak. Zizo King hoş geldin. Özel Barça'ya müthiş bir şutu var. Direkte patlamıştı ama dediğin gibi nadir. Evet yani muhakkak vardır. Şimdi bir çırpıda benim de aklıma gelmiyor Mesut Özil'in şutları. Yani genelde hep bu plaseyle vurduğu goller şu anda aklıma geliyor. Ama evet muhakkak vardır. Yani olmaması mümkün değil. O da bir çok iyi bir golcüydü Mesut Özil'de. Çok iyi bir ayağı vardı. Sol ayağı vardı gerçekten. Ama Özil daha çok özellikle Real Madrid'de işte sol kanattan ya da bazen sağ kanatta oynatıyordu. O noktalarda işte içeriye doğru yaptığı ortalar ve paslarla oyunu hızlandıran paslarla öne çıkıyordu. Şutlarından daha çok. Çünkü zaten çok fazla şey vardı. Büyük oyuncu vardı o zaman da Real Madrid'de her zaman olduğu gibi. O yüzden şut işi genelde onun oynadığı zamanlarda Cristiano Ronaldo'ya kalıyordu. Bir de Benzema'ya kalıyordu. Güzel yıllardı. Geçiyoruz. Bugün bir haber, bu bizim de biraz ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Türkiye biliyorsunuz ki Gürcistan maçında çok böyle anlam veremediğimiz bir şekilde Gürcistan milli takımının marşı ıslıklanmıştı. Bu olaylar büyüyor. Yani sadece Türkiye açısından değil, başka ülkelerin de kendi siyasi çekişmeleri sahaya yansımaya başladı. Bu nedenden dolayı da bir olay yaşandı. Hırvatistan-Arnavutluk maçında 2-2 sona eren maçta Sırbistan lehine Sırpları öldürün diye tezahüratlar yapıldı. Ekrana da net bir şekilde yansımış. Bu arada şöyle sağ kenarında mikrofonlar oluyor ya. İşte o topun sesini falan işte televizyona yansıtmak için, daha fazla heyecanı yansıtabilmek için sağının kenarına koyuyorlar o özel mikrofonları. O mikrofonlara yakın noktada tezahürat yapıldığı zaman tabii televizyona inanılmaz bir şekilde yansıyor. Bunlar da yansımış. Sırbistan Futbol Federasyonu'nda UEFA'ya Hırvatistan ve Arnavutluğun cezalandırılması için resmi olarak başvuruldu. Eğer ki bir ceza yapılmazsa Sırbistan Euro 2024'ten çekileceğini söyledi. Yani böyle bir çekilme kararı alacaklarını söylemişler. Yani evet, siyasete vurduğumuz zaman kimse bana Sırpların geçmişte yaptıklarını böyle temize çekemez. Fakat olay futbol arkadaşlar. Yani geçmişteki olayları biliyoruz. Yani o katliamlar falan, burada tabii ki benim kanalım bir spor kanalı, siyaset kanalı değil. Ama herkesin hafızasında yaşananlar, o ölenler, doğal olarak da böyle bir tepki. Bakın Gürcistan maçında şuna tepki göstermiştik. Ya biz Gürcistan'la bir problem mi yaşadık da milli marşını ıslıklıyoruz? Ama Hırvatistan ve Arnavutluğun problemi var. Yani büyük problemleri var. Özellikle o Balkan coğrafyasında Sırplarla ilgili çok büyük problemler var. Doğal olarak bunların sahaya yansımaması mümkün değil. Yani bu noktada kimse bunu savunamaz. Evet, ben de sahalarda çirkin olaylar falan, ama tezahürat yapmışız. Ve bakın Arnavutluk ve Hırvatistan, Sırpların bakalım maçlarında, Sırpların rakiplerinden bahsediyorum. Oynadıkları maçlarda milli maçlar ıslıklanmamış bile. Sadece bir tezahürat zamanında yapılanları da biliyoruz yani. Bunları da önüne koyarak Sırbistan'ın bence bu noktada biraz daha sessiz kalması,
daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum ki UEFA'nın da zaten Sırbistan'ın bu başvurusunu dikkate almayacağını düşünüyorum. Çünkü evet, Sırpları öldürün bu da kötü bir, yani sonuçta geçmişte yaşananlar, şu anda belki de onu savunmayan ve geçmişte yaptıklarının hata olduğunu söyleyen Sırplar da vardır. Doğal olarak hepsini öldürün demek de tabii ki yanlış. Herhangi birini öldürün demek de yanlış. Yani konu bağlamından çıkıyor. O nedenle böyle bir haber var. Ben de size söylemek istedim. Yani Türklerin de bizim de yaptığımız bu ıslıklamanın aslında çok böyle anlamsız olduğunu söylemek istiyorum. Yarın öbür gün bizi de şikayet edebilirler. Gürcistan mesela Türkler Milli Marşımızı ıslıkladı. Neden ıslıkladığı konusunda bir fikrimiz yok. Onların bir fikri var ama Türklerin neden ıslıkladığına bir fikri yok gerçekten. Bu yüzden de bunlara da dikkat etmeliyiz diyorum. Ve Batshuayi transferine geçiyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Geçmeden önce Euro 2024'te TFF'nin acayip bir işi var. Euro 2024 ile ilgili yaklaşık 624 kişi, yanlış söylemiyorsam, Almanya'ya gitmiş maçı izlemeye. TFF bunların işte otel masraflarını, söyleyeyim, bilet masraflarını, yeme içme, bilmiyorum yeme içme dahil mi? Ama bunların maç masraflarını falan hani karşılayacakmış. Bunlar bizim cebimizden giden paralar. İşte Fransa 24 kişi göndermiş, İspanya 12 kişi göndermiş, Türkiye 624 mi 612 mi ne, böyle müthiş bir rakam. Ben bir kısmını tanıyorum da gidenlerin, yani böyle TFF'nin hediyesiyle gidenlerin, Almanya'ya gidenlerin, böyle futboldan falan da anlamıyorlar bence. Niye derseniz, evet futbolun içinde hepsi, ama az evvel Danimarka-İngiltere maçı vardı. Ben o gidenlerin bir kısmının Almanya'da gezdiğini gördüm. Madem bu kadar şeysiniz, futbol insanısınız, ama şu anda Danimarka-İngiltere gibi önemli bir maç varken her tarafı geziyorsunuz. Yani maçlarla ilgilenilmiyor. Hiçbir maç izlenmiyor muhtemelen. Sadece Almanya geziliyor ve Türkiye maçı izlenecek. Sonra da Türkiye'ye geri dönecekler. Veyahut da işte salı günkü maçı da izleyecekler belki, bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki TFF işin ehli olan insanları göndermediği kesin oraya misafir olarak. Sadece işte yakınlarını, tanıdıklarını veya lazım olan insanları gönderdiği kesin gibi görünüyor. Bununla ilgili de ben düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda bildirirseniz şimdiden teşekkür ederim ve Batshuayi transferine geçiyorum. Galatasaray Batshuayi ile anlaşmak üzere. Yani ben bu transferi çok anlamsız bulanlardanım. Neden Batshuayi transferi? Evet, geçtiğimiz sezon 24 gol attı. Ama geçtiğimiz sezon çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Yani Batshuayi'nin, ben hala Beşiktaş'taki performansı unutmuş değilim. Bence tam bir el bombası. Galatasaray neden bu transferi yapmış? Şöyle, Belçikalı oyuncu 3 büyük takımın da formasını giyen ilk futbolcu olacak. İlk yabancı futbolcu olacak. Böyle de bir detay var. Bunu da söyleyeyim. Enteresan. Bununla ilgili espriler yapıldı. Batılı anlamda ilk Burak Yılmaz denemesi vesaire. Ama ne diyorlar haberde? Bu espriye çok güldüm gerçekten. Yıldız futbolcu sözleşmesinin sona erdiği Fenerbahçe'de 2 sezonda 75 maça çıktı ve 44 gol attı 2 sezonda. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Batshuayi 24 gol ve 3 asistle skora etki etti. Beşiktaş'taki performansı peki 2021-2022 sezonundan bahsediyorum. Batshuayi 42 müsabakada 14 gol attı. Evet, o sezon gerçekten kötüydü ama ben gerçekten hala o sezonu düşünüyorum. Çünkü Batshuayi'nin bu sezon çok iyi olabileceğinin garantisi yok. Yani olsa zaten Chelsea bırakmaz, yani zor günler geçiriyor Chelsea. Peki ama Galatasaray da bu transferi kesinleştirmemiş de. Şöyle haberler var çünkü. Galatasaray cephesinde Batshuayi'nin menajerinin Fenerbahçe'nin teklifini yükseltmek için Galatasaray'a evet dediği yönünde düşünce varmış. Yani Galatasaray yönetimi şu anda kesinlikle Batshuayi bitti deyip forvet transferini noktalamış değil. Hala forvet bakıyorlar. Forvetle ilgili oyuncuları araştırıyorlar ve seçenekleri değerlendiriyorlar. Batshuayi transferi bitimine kısa bir süre kala başka bir isim de açıklanabilir sürpriz bir şekilde. Ama yönetimde şunu düşünenler var. Batshuayi'nin menajeri Fenerbahçe'nin fiyatını yükseltmesi için Galatasaray'a evet demiş. Bir gözdağı uygulanmış. Bu nedenle neden transfer edildiğiyle ilgili de bir şey var. Çünkü Galatasaray yönetimi şunu düşünmüş. Biz Icardi'nin yanına Vinicius Junior'u getirdik.
Bir de Zaha faktörü vardı. Kerem oynadığı zaman Zaha işte çift forvet olduğunda etkili olabilecekti ama Zaha'dan istenen performans alınamadı. Galatasaray yönetimi işte böyle kritik maçlarda, gol atılamayan maçlarda Icardi'nin yanına hızlı bir forvet istiyor ve ligini bilen birini istemişler ve o nedenle en iyi adayın da Batshuayi olacağını düşünmüşler. Hem de sözleşmesinin bitmesi nedeniyle. Bu nedenle düşündüğün zaman okey ama Batshuayi'nin Vinicius Junior'dan daha iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Vinicius Junior bulamadı. Çok fazla forma şansı bulamadı bu sezon. Çünkü Icardi var, Zaha var. Vinicius'a gelene kadar onlar oynuyordu. Icardi sakatken Zaha oynuyordu. O Vinicius'un alışma dönemi vardı. Ama ben Vinicius da kötü değil. Batshuayi kadar iyi değil belki ama öyle bir forvet istiyorsan bu parayı harcamaya değer mi? Çünkü 3 milyon dolardan 3 sezonluk anlaşma imzalayacaklar. 9 milyon dolar para 3 yılda gidecek. Büyük para. Onun yerine Vinicius var işte. Vinicius'la bu işi halledebilirsin diye düşünüyorum. Hemen bir yorumlara bakıyorum. Haberi geçmeden Hüseyin Günaydın hoş geldin. Arda Erdem onu okumuştu. Mustafa Selçuk hoş geldin. Türkiye'de TFF futbol yerlemesin diye var. Evet bizde genelde böyledir. Bir oluşum ne için kurulduğunu söylüyorsa genelde varlık sebebini bitirmek için kurulmuştur. Harika bir yorum. Gerçekten bu yorumu ben ekrana getirmek istiyorum gerçekten. Çünkü çok böyle altına imzamı atarım bunun. Milli eğitim milli olmasın diye var mesela. Evet. Milli eğitimle ilgiler de başka bir videonun konusu ama Mustafa Selçuk bu konuda seninle kesin olarak aynı fikirdeyim. Milli eğitim dahil. Ve evet şimdi geçeceğiz. Neye geçeceğiz? Sıradaki haberimiz Fenerbahçe'nin yeni hedefi var. Casemiro. Evet yanlış duymadınız. Casemiro. Fred'in yanına bir isim arıyordu Fenerbahçe uzun zamandır. Kimi buldular? Casemiro'yu buldular. Manchester United'ın da gözden çıkarabileceği bir isim. Aynı zamanda Brezilya milli takımında da bu ikili beraber oynamışlardı. Birbirlerini tanıyorlar. Bununla ilgili bir transfer hatağı başlayacak Fenerbahçe'de ve en yakın zamanda teklifi sunacaklar. Muhtemelen Casemiro için çok çok yüksek bir rakam istemeyecektir Manchester United. Zaten yaşı var. Bu sezonki performansı da bir kritik yani böyle vasat desem yeridir. Yani orta halli bir performans. Anlatacağım şimdi performansını da zaten. Yaklaşık 15 milyon euro ile 10 milyon euro arasında bir paraya Fenerbahçe bu işi bitirir. Ben 11-12 gibi düşünüyorum. 15'lere de çıkmayacağını düşünüyorum ama gene de öyle bir makası açtım. Casemiro önemli bir transfer olur. Fenerbahçe hem de Mourinho'lu bir Fenerbahçe'de Fred Casemiro orta sahası gerçekten tam onun istediği tipte oyuncularla iyi iş yapacaktır. Peki Casemiro Manchester United'da bu sezon neler yaptı? Çok özel bir web sitesi buldum demiştim daha önce. Oraya bir üyelik açtım ve orada çok çok ayrıntılı istatistiklere ulaşabiliyorum. Bakın 25 maçta 1927 dakika oynamış, bir gol atıp 2 de asist yapmış Casemiro. Casemiro sezon boyunca oynadığı 25 maçta 1323 kere pas atmış. Bu pasların da 1088'i isabetli. Yaklaşık 200 tane işte 240 tane falan pası da isabetsiz sezon boyunca. 15 tane de kilit pas atmış. Yani 15 kilit pas, attığı pasla tehlikeli bir atak başlamış ve işte kaleci karşı karşıya kalmış. Hepsini aynı değerlendiriyorlar kilit pasta. 7 sarı kart görmüş ve hiç kırmızı kart görmemiş. Oynadığı maçlarda yani Casemiro'nun sahada olduğu anlarda Manchester United tam 29 gol yemiş bu sezon. Casemiro maçtayken. Sezon boyunca 76 tane ikili mücadele, omuz omuza mücadeleden galip çıkmış. Topu alarak devam etmiş oyuna. 17 tane de sezonda kritik müdahale yapmış. Bu kritik müdahale %90 gol ihtimali olan pozisyonlar için. Yani %90'ı da o şey diye veriyorlar. Garanti olsun diye veriyorlar. Veyahut da bazen flu pozisyonlar oluyor diye ama şöyle diyebilirim. Casemiro 17 kritik müdahaleyle 17 golün yenmesine engel olmuş bu sezon. Ve Casemiro rakiplerine bir kırmızı kart gösterttirmiş maç içerisinde ve bir de takımına penaltı kazandırtmış. Bu sezonki performansı Casemiro'nun
Eğer ki böyle ayrıntılı performansını istediğiniz bir futbolcu varsa yorumlarda bunu belirtin. Ben de bir sonraki videomda o futbolcuyla ilgili de böyle çok ayrıntılı sezon istatistiklerini, kaç pas atmış, kaçında etkili olmuş falan, bunların hepsini size anlatayım. Çok keyifli gerçekten. Ben bu istatistiklere bayılıyorum. Ve geçiyoruz günün son haberi de, bu haberde Fatih Terim'den bir iddia ortaya atıldı. İddia da çok güçlü bir iddia. Çünkü Avrupa basınında da çıktı bu. 71 yaşındaki Fatih Terim Suudi Arabistan'dan Al Tawon'a transfer oluyor. Transfer değil de o Al Tawon'un başına geçeceği söyleniyor. Fatih Terim 70'inden sonra yeniden başladı maceraya. Bir Panathinaikos denemesi oldu batılı anlamda. Bir de doğulu anlamda da işte bir Suudi Arabistan olacak. Ben bekliyordum zaten Fatih Terim'den bir Suudi Arabistan. Bu kadar Suudi Arabistan işte eski isim yapmış teknik direktörleri ve oyuncuları toplarken Fatih Terim de bunların içlerinden biri neden olmasın diyordum. Olacak gibi duruyor. Altay'ın başına geçme ihtimali var. Temmuz'un ortasına kadar falan belli olur. En geç ama bir hafta içinde de bu resmi bir açıklama yapılabilir. Prensipte de anlaştığı iddia ediliyor Altay'la. Suudi Arabistan tam şu anda Fatih Terimlik birlik. Gerçekten herkes böyle elini eteğini çekmiş. Bir maç yapıyorlar. İşte orada zenginler oyuncu alıyor. Fakirler yok. Fakir yok zaten Suudi Arabistan'da. Onlar da maçlarını izliyorlar, işte böyle oyuncuları getiriyorlar parayla. Neymar mesela, bir tek Cristiano Ronaldo disiplinini bozmadı ama onun kafasında hep zaten Avrupa Kupası ve hala Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda da takımda olmak istiyor. Onun için mücadele ediyor aslında. Ama diğerlerine baktığımız zaman, diğer futbolculara, hepsi böyle işte yata yata top oynuyorlar. Böyle de devam eder Suudi Arabistan. Fatih Terim de burada işini ciddiye alırsa zaten aradan sıyrılır. Böyle orada bir şampiyonluk falan kazanır. Onu da kariyerine yazdırır diyoruz ve bugünün de haberlerini bitiriyoruz. Başka bir şey yok sanırım. Yorumlarda da bugün yok. Beni izlediniz, dinlediniz. Kulağınıza, gözünüze sağlık. 20 dakika falan civarında bir yayın oldu. Güzel. Bu dakikadaki yayınların bayağı izleniyor. Bayağı kişiye ulaşılıyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.